Evet arkadaşlar, bugün el açması patatesli börek hazırlayacağız. Bunun için kabımın içine 2 su bardağı suyu döküyorum. Göz ayarı tuz ilave ediyorum ve üzerine un ilavesine geçiyorum. İlk aşamada çırpıcı ile şöyle çırpıyorum arkadaşlar, elimiz batmaması için. Ele yapışmaz bir hamur olana dek un ilavesine devam edeceğiz. Bu kadar yeterli, çırpıcıyı çıkaralım. Şimdi spatula ile toplayalım arkadaşlar. Elimiz batmaması için bu işlemi yapıyoruz. Evet. Elimizle artık yoğurabiliriz. Ele yapışmaz bir hamur olana kadar yoğurduk mu hamurumuz hazır olmuş olacak. Evet. Böreğin hamurunu hazırladık arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? 15 dakika hamuru dinlendireceğiz ki yufkalarımız kolay açılsın. Evet, 15 dakika dinlenmesi için hamuru bekletiyoruz. 15 dakikanın sonunda hamurumuzu düz bir zeminin üzerine alıyoruz arkadaşlar. Evet, hamuru düz zemin üzerine aldık. Şimdi hamuru güzelce elimizle toparlıyoruz arkadaşlar. Birazcık altına un sepeliyorum ki yapışmasın. Hamuru 6 eşit parçaya böleceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde elimi dolduracak şekilde kesiyorum hamurları. Evet, 6 parçaya böldük hamurları. Şimdi elimizle şöyle yuvarlıyoruz ki yufkalarımız güzel açılsın. Evet, hamurları toparladık. Şimdi açmaya başlayalım. Şöyle bir tanesini koyalım. Burada yaptığımız hamurlar, hazırlamış olduğumuz hamurlar ve oklavamız ile hamuru açmaya başlayalım arkadaşlar. Altına üstüne un sepeliyoruz ve oklava ile hamuru açmaya başlıyoruz. Açabildiğimiz kadar büyüklükte yufkaları açacağız arkadaşlar. Ne kadar ince açarsak o kadar lezzetli olacaktır. Böreğimiz çıtır çıtır olacaktır. İnceltebildiğimiz kadar oklava ile inceltiyoruz. Birçok börek tarifi var arkadaşlar ama %90'ı bu böreklerin hazır yufka ile yapılan börekler. Şöyle size güzel bir el açması börek tarifi vereyim dedim. Patatesli olarak hazırlıyorum. İsterseniz bu böreği peynirli, kıymalı, soğanlı, pırasalı istediğiniz bir malzemeyle yapabilirsiniz. Bir tanesini açtım. Gördüğünüz gibi kocaman çarşaf gibi açıldı ve ikinci yufkayı da aynı şekilde diğer yufkaları da açacağım.
İstediğiniz bir malzemeyle bu böreği hazırlayabilirsiniz. Birazcık yufka açmasını biliyorsanız zaten kolaylıkla hazırlayabileceksiniz arkadaşlar. Evet, yufkaları açtık. Şimdi sıra geldi patateslerin iç malzemesini hazırlamaya. 5 adet patates kullanacağım. Malzemeyi istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Kabuklarını soyuyorum. Evet, bol suda yıkadım patatesleri. Şimdi patatesleri rendeleyeceğim arkadaşlar. Patatesleri çiğden kullanacağız. Pişirmeyeceğiz. Ama yufkaların arasında çok da güzel pişecektir. Evet, patatesleri rendeledim. Şimdi üzerine göz ayarı karabiber atıyorum. İstediğiniz kadar azaltıp çoğaltabilirsiniz. Sevmiyorsanız hiç kullanmayın ama patatese çok yakışır karabiber. Üzerine tuz ilavesini atıyorum, göz ayarı. Bir kaşığa yakın, dolu değil fazla, biber salçası koyuyorum. Birazcık renk vermesi için. Ve 4 yemek kaşığı da sıvı yağ döküyorum. Evet. İç malzememiz bu kadar. Şimdi koyduğumuz bu malzemeleri güzelce kaşık ile karıştırıyorum. Her yeri aynı şekilde olması için. Evet, yufkanın bir tanesini sofra bezinin üzerine seriyorum arkadaşlar. Açmıştık yufkalarımızın 6 tanesinde. Şimdi burada hazırladığımız iç malzemesi var. Bakın şöyle ne yapıyorum? 6 parçaya şöyle göz ayarı iç malzemesini ayırıyorum ki hani her birine eşit gelsin yufkaların. Birine çok, birine az gelmesin. Ve üzerine şöyle sepeliyorum. Yufkanın her yerine gelecek şekilde. Altı parçaya böldüm iç malzemesini ve her bir yufkaya gelecek şekilde, her yerine gelecek şekilde sepeledim. Şimdi şöyle ucundan birazcık bir tur attıralım ve bezin ucunu kaldırdığımız zaman aşağı doğru otomatikman yuvarlanacaktır. Bakın bu şekilde yuvarladık. Bir fırın kabını yağladım arkadaşlar. İçine hazırlamış olduğum böreği koyuyorum. Bu şekilde kalan diğer yufkaları da hazırlayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi istediğiniz bir malzemeyle bu böreği yapabilirsiniz. Elinizde hangi malzeme varsa onu kullanın. Patates ben kullandım diye illaki patatesli yapacak değilsiniz. İsterseniz peynirli yapabilirsiniz. Kıymalı yapabilirsiniz. Soğanlı yapabilirsiniz. Pırasalı yapabilirsiniz. Havuçlu yapabilirsiniz. Bal kabaklı yapabilirsiniz. Birçok alternatifi var. Evet. Böreğimizi yuvarladık arkadaşlar. Tüm yufkaları ve bir fırın tepsisi oldu. Şimdi üzerine hazırlıyoruz. Süreceğimiz bir adet yumurtayı kırıyorum kabımın içine. Bu da benim patateslerin içinde kalan suyu. Birazcık ayırdım, suyunu süzdürdüm. Çünkü patates sulandığı için kalan suyunu ayırdım. Onu ziyan etmiyorum ve üzerine bir miktarcık sıvı yağ döküyorum. Ne kadar? 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döktüm ve bir fırça yardımıyla böreğin üzerine bu karışımı sürüyorum. Bakın her yerine gelecek şekilde bu karışımı sürüyorum. Birazcık da susam serpiyorum. Çörek otu da serpebilirsiniz. Hiçbir şey de serpmeyebilirsiniz. Evet, böreğimiz hazır oldu arkadaşlar. Şimdi 200 derece fırına pişmek üzere götürüyorum. Evet,
Böreğimiz pişti arkadaşlar. Nar gibi de kızardı. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır harika bir börek oldu. Şimdi böreği üzerini şöyle kapatacağım ki buharından birazcık kendini toparlasın. 10-15 dakika durması yeterli olacaktır. Üzerini açıyorum tekrar. Böreği şimdi dilimleyeceğim arkadaşlar. Çıtır çıtır harika bir el açması börek hazırladım sizler için. Umarım sizler de evinizde bu böreği hazırlarsınız ve çoluğunuza çocuğunuza yapar yedirirsiniz. Yufka açmayı bilmiyorsanız ilk seferinde biraz zorlanabilirsiniz ama daha sonra eliniz alışacaktır. Evet, sizlere bakın, servisini gösteriyorum, içini gösteriyorum, nasıl olduğunu kendi gözlerinizle görün. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Daha birçok yeni tarifte görüşmek üzere.